Arkadaşlar merhaba. Bugün de size şöyle farklı bir anahtarlık nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bu anahtarlık için arkadaşlar 50 santim 45-50 santim boyunda bir ip rahatlıkla yetiyor. Ayrıca şöyle bir aparat, anahtarlık aparatı yahut da bir yuvarlak halka da olabilir arkadaşlar. Bunun için şimdi şöyle söyleyeyim, şu aparata ipimi yukarıdan aşağıya indirmek suretiyle takıyorum. 4 tane ip taktım arkadaşlar buraya. 4 tane ip taktım. Bunu ben şuraya şöyle bir iğneyle sabitleyeyim. Şimdi şöyle koyayım. Rahatlıkla görün. Şimdi arkadaşlar ipim 4 tane ip olunca 8 tane ipim olmuş oluyor burada. İpimi ben ortadan ikiye böldüm. Yani 4 bir tarafa 4 bir tarafa ayırdım. Önce şunu şöyle şu diptekini şu şekilde tutup şu 3 tanesini buna doluyorum. Bir düğüm, şöyle 2 düğüm, bir düğüm, 2 düğüm, şöyle bir düğüm, 2 düğüm. Şurayı yapıyorum arkadaşlar. Şu kısımları. Şimdi şunu alıyorum. Bu bitti. Bunu bu şekilde tutup şu 3 tanesini buna doluyorum. Bir düğüm, 2 düğüm, evet. Şimdi bakın. Bu bitti. Birinci sırayı bitirdim. Şimdi ikinci sırayı yapacağım arkadaşlar. İkinci sırayı yaparken şuna dikkat edin. Şunu sarmayacağım. Şunu şu şekilde tutacağım. Şu 2 tanesini dolayacağım. Bu açıkta kalacak. Evet. Bakın bu böyle kalacak. Bunları ördüm. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bu böyle kalacak. Şunu şöyle tutacağım. Buna paralel. Şu 2 tanesini buna doluyorum. Bu farklı oluyor bu model. Şimdi şunu yapıyorum. 1 şöyle 2. Tamam mı arkadaşlar? Şunlar örülmedi. Şimdi bu sefer şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şunları örmeyeceğim. Şunu bu tarafa doğru tutup şunu buna dolayacağım. Şöyle 1 ve 2. Bitti. Burası bitti. Şimdi aynı şekilde şurayı yapıyorum arkadaşlar. Böyle tutuyorum. Bunu öbürünü bunun üstüne doluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki modelde şu kısmı yaptım. Şunu yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar bir örümcek ya da kare düğüm dediğim düğümden atacağım. Şuraya dikkat edin buraya. Şu ortadaki 2 ipi aldım arkadaşlar. Tuttum. Sol elimdekini D harfini haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirip yukarıya şöyle sıkıştırdım. Şöyle bir buraya arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bakın örümcek yaptım. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Şu ortada duruyor. Şunu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Şunlar arkada kalacak. Şu önden gelecek şöyle. Şu ikisi altta kalacak. Şunun uzantıları olan ipler üstte kalacak. Aynı örümceği bu sefer bunun üstüne yapacağım. Şöyle. Fazla sıkmayın. Yuvarlaklık olacak burada. Şimdi bunlar yine böyle kalacak arkadaşlar. Bu yine ortada kalacak. Bu sefer bunu üstten getireceğim böyle. Aynen örümceğimi bu sefer buraya yapacağım. Şöyle.
Burada 3 tane örümcek yaptım arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. 3 tane örümcek oldu burada. Şimdi ortadan ipimi şöyle ayırıyorum yine. Şuraları bir sıkıştıralım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu ipimi, şu en baştaki ipimi tutuyorum. Şunları doluyorum. Şunları bırakıyorum. Şu 3 tanesini, şu 3 tanesini buna doluyorum. Ama arkadaşlar bakın, ip arkada olduğu için bunu böyle fazla sıkıştırmayın, arkaya kaçar. Arkaya kaçmasına izin vermeyin. Şöyle görülecek hale getirdikten sonra düğümünüzü atın. Şöyle. Şimdi bunu atıyorum. Şöyle. Şimdi bunu atıyorum. Evet. Şimdi bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Burası bitti. Şurayı yapıyorum. Bunu böyle tutuyorum. Şuraya paralel. Şu üçünü buna doluyorum. Fazla sıkıştırmayın. Gözükecek şekilde bırakalım şu uç kısımda. Altı boş olduğu için kaçar içeriye doğru düğüm. Kaçmasına izin vermiyoruz. İkinciyi aynı şekilde yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Evet. Ve bunu arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu üstte kalıyor. Bu alttakini buna şekilde sabitliyorum. Evet, şimdi aynen şöyle tutacağız. Bu ikinci sırayı yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra uç kısmına boncuklar takacağım. Ve bilekliğim ve anahtarlığı bitecek. Şöyle. Şimdi bunu böyle bırakıyorum. Bu sefer bunu bu şekilde tutup şu üçünü buna bağlıyorum. Şöyle 1 2 şöyle 3 4 bir de şunu bağlıyorum. İkişer ikişer ya düğümler arkadaşlar, o şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Alt kısmını bağlamam lazım. Şuradan geleni şöyle sabit tutuyorum. Bu taraftan geleni bunun üstüne, yani şuradan gelenin üstüne doluyorum. Şöyle. 1 2. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Bunun uç kısmına şu iğnelerimizi sökeyim. Şu uç kısımlarına arkadaşlar boncuklarımızı takacağız. Şöyle birincisini taktım. İkinci düğümüm. Şu kısmını birazcık keseyim. Şöyle. Şöyle ve son şunu da takayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bakın, boncukları taktım. Bunları böyle bağlayacağım. Şöyle. Aynı boyda bağlamak şart değil arkadaşlar. Uzunlu kısalı da olabilir. Hareketli görüntüye sahip olur o zaman. Şöyle. Bunların uç kısımlarını bağladıktan sonra çakmakla hafif yakacağım. Gerçi ipim benim pamuklu bir ip ama olsun, yine kenarlarını tutar en azından. Düğümden sonra kalan kısımları. Ve şimdi bu kısımları fazla iz olmayacak şekilde uç kısımları hafif yakıyorum. Veyahut da şöyle tutkalla da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Tutkalla, beyaz şeffaf boncuk tutkallar olur.
gözükmez, şeffaflaşır kuruduğu zaman. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, bir de bunu yapalım. Unutmuşuz. Anahtarlığımı bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi şu dip kısımlarına boncuk taktım. Şu ağız kısımlarına düğüm atıp çakmakla yaktım. Evet arkadaşlar, anahtarlıkla ilgili videom da burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.